Merhaba değerli yatırımcılar ve borsa tutkunları, hepiniz Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Hisse Senedi Teknik Analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün, 31 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Hissesi'nin detaylı bir teknik analizini yapacağız. Videomuzda hissenin genel fiyat trendinden hareketli ortalamalara, teknik göstergelerden destek ve direnç seviyelerine, hatta ertesi gün için açılış tahmini ve gelecek senaryolarına kadar her şeyi ele alacağız. Eğer borsada bilinçli adımlar atmak ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Hissesi hakkında güncel bilgiler edinmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni analizlerimizden anında haberdar olun. Hadi, şimdi vakit kaybetmeden analize geçelim. Öncelikle Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Hissesi'nin genel görünümüne bakalım. Son bir yıllık verilere göz attığımızda, hissenin fiyatında belirgin bir düşüş trendi dikkat çekiyor. 31 Mayıs 2024'te 2095 Türk Lirası seviyesinde olan kapanış fiyatı, 31 Mayıs 2025'te 1355 TL'ye gerilemiş. Bu, yaklaşık %35'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Mayıs 2025 özelinde ise hisse, 1352 ile 1500 bir Türk Lirası arasında dalgalanmış ve ayın son işlem gününde 1355 TL'den kapanmış. Günlük bazda %2,74'lük bir düşüş var, bu da kısa vadeli satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Ancak, volatilitenin nispeten düşük olduğunu söyleyebiliriz. Mayıs ayı fiyat aralığı oldukça dar kalmış. Genel olarak, hisse kısa vadede zayıf bir performans sergilese de, bazı teknik göstergeler toparlanma sinyalleri verebilir. Şimdi bu detaylara inelim. Fiyat ve hacim ilişkisine baktığımızda, ilginç noktalar ortaya çıkıyor. 30 Mayıs'ta işlem hacmi 14.592 lot olarak gerçekleşmiş, bu da önceki günlere kıyasla düşük bir seviye. Örneğin, 29 Mayıs'ta hacim 10.966 lot, 28 Mayıs'ta ise 12.121 lotmuş. Fiyat düşüşüne rağmen hacmin artmaması, satış baskısının güçlü olmadığını ve piyasada kararsız bir hava olduğunu düşündürüyor. On balance volüme, yani OBV göstergesi, 205.318 seviyesinde ve son dönemde geriliyor. Bu da satıcıların baskın olduğunu doğruluyor. Ancak, hacimdeki bu düşük seyir, alıcıların devreye girmesiyle bir trend dönüşü için zemin hazırlayabilir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hacim artışlarını yakından takip etmekte fayda var. Hareketli ortalamalar, hissenin trendini anlamak için önemli bir rehber. Kısa vadeli ortalamalara bakarsak, 5 günlük basit hareketli ortalama 1390 Türk Lirası 80 kuruş, 5 günlük üstel hareketli ortalama ise 1389,23 Türk Lirası seviyesinde. Fiyat, her iki ortalamanın da altında kapanmış, bu da kısa vadede düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. 10 günlük basit hareketli ortalama 1422 Türk Lirası, üstel hareketli ortalama ise 1409 Türk Lirası 30 kuruş, fiyatın bu seviyelerinde altında olması, satış sinyalini güçlendiriyor. Orta vadeli göstergelere geçtiğimizde, 20 günlük basit hareketli ortalama 1438 Türk Lirası 35 kuruş, üstel hareketli ortalama 1424 Türk Lirası 76 kuruş, fiyat, bu seviyelere yakınsayarak bir destek arayışı içinde. Uzun vadeli olarak ise 50 günlük basit hareketli ortalama 1440 Türk Lirası 80 kuruş, 100 günlük ortalama 1446 Türk Lirası 40 kuruş ve 200 günlük ortalama 1507 Türk Lirası 43 kuruş seviyelerinde. Fiyatın bu uzun vadeli ortalamaların oldukça altında olması, hissenin uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir alım bölgesi olabileceğini düşündürüyor. Ancak kısa vadede temkinli olmak gerek. Şimdi teknik göstergelere geçelim ve hissenin momentumunu değerlendirelim. İlk olarak 14 günlük göreceli güç endeksi, yani RSI, 35,29 seviyesinde. Bu, hissenin aşırı satım bölgesine yakın olduğunu gösteriyor. RSI'nin bu seviyesi, satış baskısının zayıflayabileceğini ve bir toparlanma ihtimalini akla getiriyor. Williams %R göstergesi ise, -98,48 ile tam anlamıyla aşırı satım bölgesinde. Bu, kısa vadeli bir tepki alımı için zemin hazırlayabilir. Stokastik osilatöre baktığımızda, 5 günlük K değeri 10,07, D değeri 9,76,
15 günlük K değeri ise 4,20, D değeri 10,50. Her iki göstergede düşük seviyelerde ve toparlanma sinyali veriyor. Ancak henüz güçlü bir alım sinyali oluşmuş değil. Para akış indeksi, yani MFE, 54,05 seviyesinde ve nötr bir bölgede. Şande momentum osilatörü eksi 29,42 ile negatif momentumu işaret ediyor. Ancak bu momentumun hızı azalıyor gibi görünüyor. Trend göstergelerine geldiğimizde, MACD oldukça dikkat çekici. MACD hattı eksi 14,53, sinyal hattı eksi 4,35 ve histogram eksi 10,19. Bu, güçlü bir düşüş sinyali anlamına geliyor, ancak histogramın daralması, satış baskısının hafiflediğini düşündürüyor. Ortalama yön endeksi, yani AD, 23,34 seviyesinde ve zayıf bir trendi işaret ediyor. Bu da hissenin konsolidasyon sürecinde olduğunu gösteriyor. Aron osilatörü eksi 85,71 ile düşüş eğilimini doğruluyor. Ancak cıcı göstergesi eksi 161,24 ile aşırı satım bölgesinde. Bu göstergeler, hissenin kısa vadede bir dip arayışı içinde olduğunu, ancak trend dönüşü için daha fazla teyide ihtiyaç olduğunu söylüyor. Volatilite tarafında, Bollinger Bandları bize önemli ipuçları veriyor. Üst band 1514 Türk Lirası 63 kuruş, orta band 1438,35 Türk Lirası ve alt band 1362 Türk Lirası 7 kuruş seviyesinde. Fiyat, alt banda çok yakın ve bu, volatilitenin düşük olduğunu gösteriyor. Ortalama gerçek aralık, yani ATR, 52 Türk Lirası 10 kuruş ile sınırlı bir hareket alanı sunuyor. Parabolik SAR ise 1501,88 TL'de ve fiyatın üzerinde, bu da düşüş trendinin devam ettiğini teyit ediyor. Chaikin osilatörü eksi 28.246 ile negatif ve satıcı baskısını yansıtıyor. Tüm bu volatilite göstergeleri, hissenin şu an sakin bir bölgede olduğunu, ancak ani bir hacim artışı ile hareketlenebileceğini söylüyor. Destek ve direnç seviyelerine bakalım. Şu anki fiyat, 1355 Türk Lirası, birincil destek seviyesinde. Bu seviyenin altında bir kapanış, fiyatı 1352 TL'deki Mayıs ayı dip seviyesine çekebilir. İkincil destek ise 1300 Türk Lirası civarında, psikolojik bir seviye olarak öne çıkıyor. Direnç tarafında, birincil direnç 1422 TL'de, yani 10 günlük hareketli ortalamanın olduğu bölgede. Bu seviyenin kırılması, hisseyi 1450 TL'deki ikincil dirence taşıyabilir. Daha yukarıda, 1500 Türk Lirası seviyesi güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatın bu destek bölgesinde tutunması, toparlanma için kritik olacak. Ertesi gün, yani 2 Haziran 2025 için açılış tahmini yapalım. Mevcut kapanış fiyatı 1355 Türk Lirası, teknik göstergeler, özellikle Williams %R ve RSI'nin aşırı satım bölgesinde olması nedeniyle hafif bir toparlanma beklenebilir. Ancak, MACD ve parabolik SAR'daki düşüş sinyalleri, bu toparlanmanın sınırlı olabileceğini gösteriyor. Hacimde bir artış olmazsa, hissenin 1350 ile 1370 Türk Lirası arasında bir açılış yapması muhtemel. Bu tahmin, yaklaşık %1'lik bir oynaklık aralığını kapsıyor. Son olarak, lineer regresyon modeline dayalı senaryoları değerlendirelim. Son 20 günlük kapanış verilerine göre, zaman serisi tahmini, yani TSF, 1373 Türk Lirası 65 kuruş seviyesinde. İyimser senaryoda, eğer fiyat 1422 Türk Lirası direncini kırarsa, 1450 TL'ye doğru bir hareket görebiliriz. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı %20, çünkü Williams %R ve MFE toparlanma sinyalleri veriyor. Kötümser senaryoda, 1355 Türk Lirası desteği kırılırsa, fiyat 1300 TL'ye gerileyebilir. MACD'nin bearish sinyali ve Chaikin osilatörünün negatif olması, bu senaryoyu %50 olasılıkla öne çıkarıyor. Nötr senaryoda ise hisse, 1355 ile 1422 Türk Lirası bandında konsolide olabilir. Bu olasılık %30. AD'in zayıf trend sinyali, bu konsolidasyon ihtimalini destekliyor. Peki sonuç olarak ne yapmalı? Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim hissesi şu an kısa vadede satış baskısı altında, ancak aşırı satım bölgesindeki göstergeler, bir tepki alımı potansiyeline işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar,
1355 Türk Lirası desteğini yakından izlemeli, bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısını artırabilir. Orta vadeli yatırımcılar için 1422 Türk Lirası direnci kritik, bu seviyenin kırılması, alım için bir sinyal olabilir. Uzun vadeli düşünenler ise 1300-1350 TL bandını güçlü bir alım bölgesi olarak değerlendirebilir. Risk olarak, düşük hacim ve volatilite, ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmayı gerektiriyor. Alıcıların devreye girmesi için hacimde artış ve macde pozitif sinyaller beklenmeli. Evet, Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim hissesi için detaylı teknik analizimizin sonuna geldik. Umarız bu bilgiler, yatırım kararlarınızda size yol gösterici olmuştur. Daha fazla teknik analiz ve borsa içeriği için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.